Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ama yine de hatırlatmakta fayda var. Anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Genel istek üzerine Ripple soruluyor arkadaşlar. XRP soruluyor. Hocam diyorlar XRP'ye bir bakabilir misiniz şeklinde. Tabii ki de bakarız arkadaşlar. Niye bakmayalım XRP'ye? Önce bazı konulardan bahsetmek gerekiyor sevgili dostlar. Şöyle bir XRP'yi bir özetleyelim, anlatalım. XRP piyasaya giriş tarihleri çok eski. 2018-2017 o dönemlerde piyasaya giriyor arkadaşlar ve güzel de bir yükseliş aşağıya doğru ayı sezonu yaşadıktan sonra da genel olarak piyasada bir düşüş oluyor. Ama Ripple tarafı çok umutlu. Gerçekten iyi bir proje, sağlam bir proje, güzel bir proje. Ethereum'un modası, pardon özür diliyorum. Bitcoin'in modası geçti. Artık onun yerine tahtına varisleri oturacak. Ethereum mu olacak yoksa Ripple mu olacak diye bekliyoruz hep beraber. Aralarında büyük bir kıyasıya rekabet var Ripple'la Ethereum tarafında arkadaşlar. Derken birdenbire SEC, Amerika Birleşik Devletleri Sermaye Piyasası Kurulu Ripple'a dava açıyor arkadaşlar. Sen bir merkeziyetsiz bir kurum değil, merkeziyetlisin. Senin bir şirketin, bir sahibin, bir patronun var ki var Ripple şirketi. Coin'imizin adı XRP. Şirketin, holdingin adı da Ripple arkadaşlar. Bir CEO var, bir yöneticim var, bir genel müdürüm var. Normal bir şirkette olması gereken her şey var. Dolayısıyla sen coin, token her neyse satmıyorsun. Baya baya hisse senedi satıyormuşsun gibi sen bir menkul kıymet satıyorsun gibi bunlara dava açıyor arkadaşlar ve o gün bugün Ripple'ın başı beladan kurtulmuyor. Ethereum'la Ripple yarışırken fiyat olarak, genel olarak, teknoloji olarak Ethereum alıp başını giderken mahkemeyle uğraşmadığı için Ripple olduğu yerde çakılı kalıyor sevgili dostlar. Gel zaman git zaman 7 Ağustos'ta 2 ay önce 7 Ağustos'ta mahkeme sonunda kararını veriyor sevgili dostlar ve diyorlar ki tamam sen bir menkul kıymet falan değilsin ama ve lakin yine de bir kayıt yaptırman gerekiyordu. Gene de bir izin alman gerekiyordu. Hani Segin yarım elma gönül alma şeklinde. Diyorlar ki 125 milyon dolar ver kurtul. Ripple da bunu tabii seve seve karşılıyor. 125 milyon dolar. Ne ki diyor arkadaşlar? 125 milyon dolarını verecek ve yoluna devam edecek. Yalnız mahkemede şöyle de bir durum var arkadaşlar. 2 ay itiraz etme hakkı var SEG'in bu olaya. Yani 7 Ekim'e kadar. Bugün ayın 28'i, 28 Eylül. Bir hafta işte 10 gün sonra aşağı yukarı 9 gün sonra SEG'in itiraz etme hakkı doluyor. Dolayısıyla Ripple hala uçacak, kaçacak, gidecek. Ripple önü açıldı diyemiyoruz 7 Ekim'e kadar. 7 Ekim mahkemede son gün. Şimdi genel olarak hani temel olarak bu konuları bilmeniz gerekiyor Ripple yatırımcısıysanız. 7 Ekim'e dava. İkinci olarak sevgili dostlar Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var 4 Kasım'da. Seçimlerde kripto para ekosistemi genel olarak Trump'ı destekliyor. Hepimiz Trumpçıyız. Trump'ın askerleriyiz. Öldü ölelim, kırdı vurdu vuralım, kıralım, ne yaparsan yapalım. Hepimiz Trump'ı destekliyoruz. Her ne kadar yalancı, sahtekar, düzenbaz olsa bile. Çünkü işimiz oradan kömür yardımı, makarna yardımı alacağız diye. Her neyse bu konular başka yerlere gidiyor. Burada da sevgili dostlar Ripple'ın kurucu üyesi eski CEO'su, şu an Brad Garlinghouse CEO, onun eski CEO'su Chris Larsen arkadaşlar. Gidip Kamala'yı destekliyor. Şimdi Ripple tarafı Brad Garlinghouse kedi miyavlıyordu arkadaşlar bir taraftan ama dikkatimi dağılıyor. Brad Garlinghouse Trump'ı desteklerken Chris Larsen arkadaşlar daha çok daha etkili bir isim Ripple tarafında. Bu da Kamala Harris'ı destekliyor. Bir taraftan da siyasete de oynuyorlar. Ripple yöneticileri belki de doğru yapıyorlar. Yani Trump gelse de işlerini sağlama almaya çalışıyorlar. Olur da Kamala Harris başa gelirse gene işlerini sağlama almaya çalışıyorlar. Gene böyle de bir durum var Ripple tarafında. Yani destekliyorlar derken lafta desteklemiyorlar arkadaşlar.
parayla destekliyorlar. Bayağı yüklü bağışlar yapıyorlar Kamala tarafına ve Trump tarafına ki bizim işimiz sıkıntılı, bizim başımız ağrılı, sancılıyız. Bir mahkeme durumları var. Her an bu başımıza iş açabilir deyip işi şimdiden sıkı tutmanın peşinde. Evet, bu temel bu mahkeme bilgilerini verdikten sonra teknik tarafa gidelim arkadaşlar. Bu taraflarda neler oluyor bir anlamaya çalışalım. Öncelikle en tepeden şöyle diplere doğru indiğimizde sevgili dostlar, trendde bir kırılım var. Ben bunu daha önce grubumda burası kırıldığında bildirmiştim. Burası kırıldı ama ve lakin şuralarda falan almayın. Bu çizgiye, bu sarı çizgiye bir backtest bekliyoruz dedik. Ve o backtest arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geldi. Hatta aşağıya bile indi. Yani ben buraya kadar inmesini bekliyordum. 47'lere kadar bekliyordum. O gitti 42'lere kadar, 43'lere kadar indi. İyi de oldu. Buralardan Ripple alındı arkadaşlar. Ardından bir yükseliş ve ardından buradaki dibe, oluşturduğu dibe yeni bir dip oluşturdu. Bu bölgelerde parası olanlar arkadaşlar ekleme yaptılar ya da yapabilirlerdi. Olmayanlar da alım yapabilirlerdi. Şu anki duruma baktığımızda ise Ripple'ın şu anki dönemde pahalı olduğunu söyleyebilirim. Bugün Ripple cephesinde bir hareket var. Şöyle 15 dakikalıkta baktığımda uçtu gitti arkadaşlar. Geçmiş olsun. Yani bu buradan şu anki bu fiyattan Ripple alınmaz arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi buradan 12 saatliğe aldım tekrar. Demin 5 dakikalık 15 dakikalıktı. Şimdi buralar Ripple için pahalı sevgili dostlar. Aynı şekilde baktığımızda burada da bir düşen bir trend var. Trend yapımız var sevgili dostlar. Bu trendin üst bandı, işte üst bandı, bu trendin şunu da alsak üst bandı. Buradan bir backtest gelir ise şuralara doğru kaç buralar arkadaşlar? 56'lar. 56'lara, 57'lere Ripple gelinirse buradan şansımızı deneyebiliriz. Bu %60'lık bir ihtimal. Ripple arkadaşlar 56, 57'lere gelecek ve biz tıpkı şurada gibi, şurada gibi, şuradaki gibi buradan da alım yapabiliriz gibi görünüyor. Bu %60. Peki ya %40'lık bir ihtimal? Ripple'da çok güzel bir hava var. Ripple çok güzel bir balina gelişleri var. Ripple'da mahkemeyle ilgili çok olumlu haberler var. O zaman burayı kırar. Kırdıktan sonra şuraya bir backtest yapar ve buradan o zaman alırız. Ama hocam pahalı dedin az önce. Ama haber var arkadaşlar. Güzel bir haber var. Dolayısıyla burayı da kaçırmamak gerekiyor. Düşen trendin üzerine atarsa yani arkadaşlar bu geceyi Ripple bu geceyi sevgili dostlar 61.50'lerin üzerinde 615'lerin üzerinde kapatırsa haber etkili ve güzeldir ve devamı da gelecektir demektir. 61.50'nin üzerine atmadan ya da aşağıya 57'lere 56,5'lara inmeden Ripple alımı kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi vermeden söylüyorum ki almıyorum ben. Ben anlıyorum. Artık gerisi size kalmış durumda. Peki Ripple bu dediklerim kısa vadeydi. Uzun vade için Ripple konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Uzun vadede Ripple'ın yoluna devam etmesini 0,744'lere, 0,936'lara ve daha da yukarılara 1,30'lara boğada da 2 dolarların daha önce kıramadığı, vuramadığı 2 dolarların bu sefer kırılmasını bekliyorum. Çünkü yönetim sağlam oynuyor arkadaşlar. Yani iki tarafa da oynuyor. İşin yolunu öğrenmiş, raconu öğrenmiş. Trump gelirse de önünü açacak manevralar yapıyor. Kamala Harris de gelse önünü açacak manevralar yapıyor. Uzun vade için Ripple alınır mı diye sorusuna eğer 2 dolar sizi tatmin ediyorsa alınır. Ama ve lakin 2 dolar. Ya hocam nedir Allah aşkına? Boğa sezonunda sadece 2x ile mi 3x ile mi geçireceğiz diye düşünüyorsanız alınmaz. Çünkü Ripple biraz ağırdır, biraz kamyondur. Düşüşlerde ağır düşer, yükselişlerde de ağır çıkar arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Evet canlar, Ripple hakkında yorumlarımı istediniz, düşüncelerimi istediniz.
sizlerle paylaştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir kıymetli dostlar. Hepinizi Telegram kanalıma da beklediğimi söyleyerek videoyu noktalıyorum. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.